Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş bayan yelek modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Modelimin yaka oyuntusu yok, koltuk kesimi yok. Çok kolay, çok pratik. Kesinlikle ilk defa yapacaksanız tavsiye ederim. Ben ip olarak angora ip kullanacağım. Şöyle iki kat yapacağım arkadaşlar. Hem içinden hem de dışından ip çıkartıp o şekilde öreceğim. Siz normal örgü ipiyle de örebilirsiniz. Çok kalın iplerle örmeyin, kaba durur. Alt kısmı Selanik yapacağız. Selanik deseni yapacağız. Üst kısmı da koltuk kesiminden sonraki bölümü de bir düz bir ters örerek devam ettireceğiz. Böylece kendiliğinden hem yaka oyuntusu hem de koltuk kesimi oluşmuş olacak. Evet, ip olarak dediğim gibi çok kalın iple örmeyin. Şiş olarak da böyle 3 numara şiş kullanacağım. 2 şişle öreceğiz. Ben masaya çarpmasın diye misinalı şiş kullanacağım. Ne kadar ip gider diye sorarsanız benim modelim bu sefer büyük yaptım. Büyük beden için yaptım. 44-46 beden için ördüm. Öreceğim inşallah. 44-46 beden için önleri 50 ilmek başladım. Arkayı da 110 ilmek başladım. Arkayı fazla başladım çünkü direkt aynı sayıyla başlasak yaka için ense için oyuntu olmazdı. O yüzden 10 ilmek fazla başladım arkadaşlar. İnşallah güzel olacak. Çok güzel olacak. Tavsiye ederim dediğim gibi. Evet, Rabbim pişman etmesin. Pişman etmesin derken mahcup etmesin. Evet, kenara alayım iplerimi. Evet, hatta göstereyim arkadaşlar. Ben önlerden bir tanesini ördüm. Bakın bu şekilde alt kısmı Selanik örgü modeli ama biz sahte Selanik yapacağız. Normal Selanikle aynı şekilde ama biz kolay yöntemli bir alt yuvaya batarak öreceğiz. Kanalımda yapım videosu var. Yıllar önce yeni kanalımı açtığım zaman anlatmışım. Dilerseniz tekrar ayrıyeten yapım videosunu paylaşabilirim. Evet, dediğim gibi koltuk altına gelene kadar Selanik örgü modelini yapacağız. Koltuk altından sonra da bir düz bir ters öreceğiz. Bakın kendiliğinden şöyle oluşmuş olacak. Hem yaka oyuntusu hem koltuk kesimi. Evet, böyle. Başlarken arkadaşlar 3,5 numara şişle öreceğiz ama ben başlarken 4 numara şişle başlayacağım. Alt kısmı kasmasın diye siz de o şekilde bir tık büyük şişle başlayabilirsiniz. Evet, ipimizi ikiye katlayalım. Gördüğünüz gibi hem içinden çıkardım yumağın hem dışından yumağı çıkardım. Ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Benimle aynı yapanlar 50 ilmek başlasınlar. Daha küçük ya da daha büyük örmek isteyenler de yorum kısmına elinin sıkılığını, genişliğini yazarak kaç beden başlamak istediklerini sorsunlar. İnşallah yardımcı olurum. Eğer ki çok zaman geçtiyse bu videoyu paylaşalı yorum kısmından yanıtladıklarıma bakabilirsiniz. Göremezsem diye. Evet. 50 ilmeğe tamamlayıp döneceğim. Evet, kalın şişimle 50 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. 3,5 numaralı şişimi aldım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Siz Selanik deseni nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Benimle aynı da yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evet, bir ters bir düz örerek önce zeminimizi hazırlıyoruz. Bu sırada. Evet, bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bir düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Evet, şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Kenar düzgün olsun diye. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum.
Düz ilmeğe gelince bu yuvaya hemen batmam gereken yuvaya değil, bir alt sıraya bakın. Buraya batarak örüyorum. Düzü bu şekilde örüyoruz. Tersi de normal şekilde örüyoruz. Düz ilmeğimi bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal örüyorum. Düzü bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi de normal şekilde örüyorum. Düzü bir alt yuvaya batarak, tersi de normal örüyorum. Evet, Selanik örgüyü bu şekilde örebilirsiniz. Düzü bir alt yuvaya batarak, tersi de normal şekilde. Böyle bir alt yuvaya batarak düzümü örüyorum. Bir ters bir düz diye ilerliyor. Dediğim gibi düzü alt yuvaya batarak öreceğiz. Eminim anladınız. Evet. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İpim sağ taraftaysa arka yüzdeyiz. Şöyle alt kısmındaki şöyle düzgün duruyor. Sağ ön yüzdeyiz ya da ipimiz sol taraftaysa arkada bu şekilde. Şöyle arkası alt kısmı gördüğünüz gibi tırtıklı duruyor. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tersleri normal şekilde örüyoruz. Düzleri de buraya değil bir alt yuvaya, bir alt sıraya batarak örüyorum. Tersleri normal örüyorum. Düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, bir düz. Şöyle. Bir ters, düzde alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, düzde bu şekilde alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Evet, bir ters, bir düz. Bir ters, düzü de bu şekilde alt yuvaya batarak. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, son iki ilmeğim kaldı. Düzü bir alt yuvaya batarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine aynı şekilde öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersi normal örüyorum. Düzü de bir alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, düzü alt yuvaya batarak. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Sağ ön, sol ön ikisini aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz sağ tarafa düğme iliği koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Dediğim gibi ilik yapmayacağım. Siz yapabilirsiniz. Sağ tarafı düğme iliği yapabilirsiniz. Şöyle mesela 1, 2, 3, 4 ilmekten sonra ilik koyabilirsiniz. Ya da 3 ilmekten sonra. Tabii ki hemen değil. Biraz ördükten sonra. Evet. Bir alt yuvaya batarak düzleri örüyoruz. Sakın kendi yuvasına batmayın. Hep bir alt yuvaya batarak öreceksiniz. Bu şekilde. Evet, gayet kolay gördüğünüz gibi.
Son kenar ilmeği ters de örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle terse denk geliyorsa ters de örebilirsiniz. Çevirirseniz ipinizi öne almaya gerek kalmaz. Evet, bu şekilde direkt alabilirsiniz. Bir ters düzü alt yuvaya batarak örüyorum. Böyle öreceğiz. Dediğim gibi hiçbir işlem yok. Artırma, eksiltme işlem yok. Desenimizde Selanik deseni. Koltuk altına gelene kadar öreceğiz. Ben size sonra kaç sıra ördüğümüz ya da kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Nasıl sayacağız onu da söyleyeceğim ki çünkü 2 tane yapacağız. Böyle bu şekilde koltuk altına gelene kadar siz kendinize göre ölçersiniz. Kime yapıyorsanız ya da sonrasını göstereceğim. Evet, benimki koltuk altı hizasına kadar geldi. Şöyle santim olarak vereyim. Belki aynı yapmak isteyenler olur diye. Şöyle 39 santim olmuş. Gördüğünüz gibi 39 santim. Kaç sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Çünkü aynısından 2 tane yapacağız. Şöyle. Böyle aradaki ters sıralarını sayalım arkadaşlar. Bakın. Bu aradaki bakın sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde sayarsınız. Benimki 85 tane oldu. Yeterli diye düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle şuradan göstereyim yine. Buradaki gibi bakın alt kısmı Selanik. Burada bir ters bir düz örgüye geçtim. Evet, şöyle. Artık Selanik örgü örmeyeceğiz. Bir ters bir düz öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Düz ilmeğimi normal yuvasına batarak örüyorum. Bakın buraya batarak örüyorum. Tersi örüyorum. Düzü de yine normal yuvasına batarak örüyorum. Alta batmıyorum. Bir ters bir düz. Burada elinizi biraz sıkı tutabilirsiniz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bu şekilde. Bir düz bir ters örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden de aynı şekilde devam ettireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersimi örüyorum. Bir düz, bir ters. Düzleri normal kendi yuvasına batarak örüyoruz. Alt sıraya batmıyoruz. Eminim anladınız, kusuruma bakmayın. Böyle ilk defa yapacak olanlar için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Evet, bir ters bir düz. Bu şekilde omuz hizasına kadar gelelim. Ben yine şöyle, hatta şuradan da verebilirim. Bakın. Şöyle bir karıştan biraz fazla. Gördüğünüz gibi. Bir karış örelim. Ben yine şöyle saymadım bunu arkadaşlar. Sayıp size söyleyeceğim. Evet, bu aşamayı da tamamladım. Omuz kısmına kadar ördüm. Şöyle kaç santim ördüm onu da göstereyim. 21 santim olmuş. Bu şekilde. Evet. Ne kadar ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Bir de şöyle aradaki ters sıralarını sayacağız yine. Burada Selanik deseninde bakın burada kalın duruyor. Yani ipi 2 kat şeklinde duruyor. Ondan sonraki ters sıralarını sayıyorum. Şöyle 3, 6, 9 bu şekilde sayarsınız. Benimki 64 tane olmuş. Şimdi kesim yapacağız. Ön yüzdeyim. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Elimizi birazcık sıkı tutalım arkadaşlar burada keserken. Çünkü lastik örgü. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum.
İlmeğimi sol şişime geçiriyorum ve ikisini bir örüyorum. Evet, tamamen ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Gördüğünüz gibi şöyle. İpini de uzun bıraktım ki bu kısmı dikeriz sonra. Şöyle. Evet, tamamdır. İlk parçamızı bitirdik arkadaşlar. Beraber ördük. İkinci parça, ikinci ön parçada aynı şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde başlayacaksınız. Ben gördüğünüz gibi örmüştüm. Aynı şekilde videoyu başa alıp benimle birlikte tekrardan örebilirsiniz ya da sanki çok zor bir şey değil. Kolaylıkla yaparsınız diye düşünüyorum. Şöyle olacak bakın. Evet. Böyle olacak. Arkayı da nasıl yapacağız arkadaşlar? Önleri 50 ilmek başladık. Arkayı 10 ilmek fazla atarak başlayacağız ki şurada ense oyuntusu şurada 10 ilmek kadar olsun. Yoksa aynı olur arkadaşlar. Arkayla ön, o yüzden sayıları ense oyuntusu olmaz. O yüzden dediğim gibi 10 ilmek fazla atacağız. Önleri 50 ilmek başladık. Arkayı 110 tane ilmek atarak başlayacağız. 10 ilmek fazla derken 2 katından 10 fazla. Evet, böyle beraber ilmeklerimizi atalım. Onu da göstereyim. Yine bir tık kalın şiş 3,5 numarayla ördüğüm 4 numarayla başlayacağım. Şöyle şişime, pardon. Dediğim gibi 110 tane ilmek atacağım. Evet, 110 ilmek atıp döneceğim. Onu da biraz göstermek istiyorum. Evet, arka için 110 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Diğer şişimi aldım. Zemin için ilk önce kenar ilmeği örüyorum. Düz ördüm. Sonra bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek ilk sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonunda göstermek istedim. Bir düz, son kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve çeviriyorum. Evet, Selanik örgüsüne geçelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda ters var. Ters örüyorum. Eminim bilirsiniz. Önleri nasıl ördüysek o şekilde öreceğiz. Düzü bir alt yuvaya batarak örüyoruz. Tersi normal. Düzü de bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal örüyorum. Evet, bu şekilde boyutunu bilirsiniz artık. Önleri ne kadar ördüyseniz arkayı da o kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, bu aşamayı da tamamladığımız Selanik kısmından bir ters bir düz lastik örgüye geçeceğiz. Yeterli boyuta geldi. Hatırlarsınız şu aradaki sıraları saymıştık önlerde. Burada da aynı şekilde saymama gerek yok diye düşünüyorum. Aynı bir boyutta oldu. Evet, yine de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Normal şekilde örüyoruz. Bir ters, bir düz. Selanik örgüsünü bıraktık. Lastik örgüye geçtik. Evet, bir düz, bir ters örerek devam edeceğiz. Evet.
Önlerde ne kadar ördüyseniz burada da aynı şekilde örelim. Sonra kesimini yapacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi omuz hizasına kadar ördüm önlerine aynı şekilde. Sonra kesimini yaptım. İpimi de biraz uzun bıraktım ki dikeyim. Şimdi 3 parçamız da hazır. Sıra geldi birleştirmede. Şöyle bu parçayı şöyle tersi yukarı bakacak şekilde yere seriyorum. Böyle kamerayı da bayağı bir yukarı kaldırdım ama tam sığmıyor. Evet. Dediğim gibi arkası yukarıya bakacak şekilde, yani ters yüz yukarı bakacak şekilde yere serdim. Dikimi göstereceğim o yüzden. Önlerden ikinci parçamı aldım. Burada ipim burada gördüğünüz gibi düz kısmı yukarı bakacak şekilde bunun üzerine yerleştiriyorum. Evet, böyle yerleştirdim. Üçüncü parçamı aldım. Bunu da düz kısmı yukarı bakacak şekilde düzden dikeceğim o yüzden. Tersten de dikebilirsiniz, size kalmış. Şöyle yerleştiriyorum. Evet, bakın şöyle düzeltince ense kısmı bu kadar oldu. Ama siz 5 ilmek mesela arkayı önden, yani 105 ilmek başladıysanız mesela önlerin toplamından 5 ilmek fazla başladıysanız şöyle yapabilirsiniz, bakın. İki ucu buradan tutturuyorum. Şöyle de yapabilirim. Şuradan tutturayım ki daha kolay dikeyim. Sonrasında şöyle biraz arada eriteceğim. Böyle bu şekilde yapabilirsiniz, bakın. Hani birazcık dikerken eritebilirsiniz. Şöyle. Ense kısmı dar olmasın istiyorsanız. Şöyle buraya da çengelliğine geçiriyorum. Bakın biraz açtık ense kısmını. Diğer tarafı da aynı şekilde şöyle buraya ikisini birden işaretleyiciyle birleştiriyorum çengelli iğneyle. Sonra bunu da biraz büzdürüyorum. Bakın üstteki parçayı şöyle ense kısmını birazcık açmış olduk. Evet, böyle dikebilirsiniz. Evet, buradan da şöyle şu hizadan Seylanik olan kısımdan aşağıya doğru ya da aşağıdan yukarıya doğru dikebilirsiniz. Ben bir parçayı dikeceğim arkadaşlar. Sonra ikinci parçanın dikimini beraber yapalım. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu omuz kısmını diktim gördüğünüz gibi. Bir de bu yan tarafı diktim. Şöyle yapışık bir şekilde diktim. Beğendiyseniz benimle aynı şekilde dikebilirsiniz. Ya da farklı şekilde dikebilirsiniz. Evet, şöyle ipimin zaten uzun bırakmıştım tek katına. İğnemi geçirdim. Buradaki çengelli iğnemi çıkartıyorum. Şöyle bakın, ilk önce sabitlemek adına karşıya geçiyorum. Şöyle iyice sabitleyeceğim. Tekrar karşıya geçiyorum. Yanlış dikerim diye bunu kesmiyorum. Sonra belki yanlış diktiğim için denk gelmeyebilir. O yüzden onu en son keseceğim. Evet. Bu şekilde iyice sabitledikten sonra şöyle bakın. Bu şekilde karşıya bu şekilde batacağım. Siz dilerseniz iki dış kısımdaki telleri alarak dikebilirsiniz. Ama ben böyle dikeceğim. Yapışık dursun diye bu tarafa da aynı şekilde böyle girerek dikiyorum. Şöyle çektirince yapışık duruyor. Karşıya geçiyorum. Bu şekilde batarak dikiyorum. Bu tarafa da aynı şekilde. Karşıya bu şekilde.
Şöyle burada bir tane atlayabilirsiniz arkadaşlar, bakın. Bu ön kısım olduğu için bir tane atlayıp bir sonrakine böyle dikebilirsiniz. Dediğim gibi ense kısmını biraz boş bırakmak için. Arada bu şekilde dikebilirsiniz. Evet, böyle yapışık duruyor. Gördüğünüz gibi ne kadar çekerseniz o kadar yapışık durur. Bu şekilde işaretlediğiniz yere kadar gelmesi için dikelim. Evet, gördüğünüz gibi omuz kısmını diktim. Arka ense kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi şu Selanik kısımların dikimini göstereceğim. Şöyle uç kısma çengelliğine geçiriyorum. İki uç kısma geçiriyorum ki kaymasın arkadaşlar elimizde. Şöyle bu şekilde ilerliyorum yukarıya doğru. Buraya da geçireceğim. Şöyle. Böyle sonrasında şuraya da geçirebiliriz. Hani kaymasın diye yapabilirsiniz. Ben dikkatli dikiyorum derseniz koymaya da gerek yok. Evet. Şöyle iğnemi ipimi geçirdim. Şöyle burada Selanik kısmı gördüğünüz gibi yukarısı da bir ters bir düz lastik. İkisinin ayrım yeri. Şöyle burayı ilk önce sabitleyelim. Karşılıklı. Şöyle içinden geçeyim. İpinki sabitlensin iyice. Düğümü de içeri saklayayım. Şöyle karşıya tekrar geçeceğim. Evet, şöyle şuradan bu yan kısımdan dikeceğim. Yine yapışık görünsün istiyorum. O yüzden şuradan çıktım. Bu şekilde bakın. Bu şekilde dikiyorum. Tam yan kısım. Benimle aynı dikmek isteyenler, farklı şekilde dikmek isteyenler de kendi bildikleri gibi dikebilirler. Karşıdan da yan kısım bakın. Böyle bu şekilde batıyorum. Şöyle çektirince yapışık duruyor. Bu tarafa geçiyorum. Şöyle. Giriyorum. Aşağıya doğru. Karşıdan da bu şekilde. Bu taraftan karşıya giriyorum bakın bu şekilde. Şöyle çektirince yapışık gibi duruyor. Gördüğünüz gibi. Evet, etek ucuna kadar dikelim arkadaşlar. Evet, dikimini de tamamladım. Bitti arkadaşlar. Şöyle en olarak da santim vereyim size. Şöyle göstereyim. 52 santim olmuş eni. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Dediğim gibi 44-46 bedene kadar giyilebilir. Ben bir de mankenimin üzerine atıp size öyle göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi manken kızıma giydirdim. Çok hoş, çok güzel oldu. Mankenim 38 beden arkadaşlar. O yüzden bayağı bir büyük oldu. Arka kısmı bayağı bir geniş, şöyle göstereyim. Yani sorun yok. 44-46 beden gayet güzel giyer. 42 beden de giyer diye düşünüyorum. Geniş olsun, sorun olmaz. Hatta hamile gelinlerimiz bile giyebilir diye düşünüyorum. Şuraya düğme de olabilirdi. Broş da yapabilirsiniz. Etrafını farklı bir renkle gidip farklı bir renkle şuraya işleme de yapabilirsiniz.
Size kalmış. Böyle, evet, boyut olarak da ideal olduğu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. İnşallah daha güzel modellerle karşınıza gelirim. Eğer ki şimdi değil de ileride ölmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.